Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Samet. Yarın Avustralya'nın doğu kıyısındaki Brisbane'dan yolculuğa çıkıyorum. Sabah 4:30 gibi yola çıkıyorum. Hedefim Sunshine Coast Hinterland. Doğanın kalbine doğru bir yolculuk yapacağız. Yolculuk yaklaşık 210 kilometre olacak. Manzaraya doyacaksınız. İnanılmaz yerler gezeceğiz. Her saniyesine değer. Macera başlasın. Şu anda sabah 4. Brisbane'dayız. Yola çıkmak üzereyim. Bugün efsane bir yolculuk bizleri bekliyor. Yola çıktık. Sunshine Coast'a doğru ilerliyoruz. Yaklaşık 1 saatlik yolum var. Glaciers Mountains'a varmak için. Burası ilk durağımız olacak. İlk durağımıza vardık. Glaciers Mountains Lookout'tayız. Jinibara Country. Eski aborjin isimleri bunlar. Güneş doğuyor ama bugün biraz şanssızız. Maalesef. Şurada yavru kangurular var. Çok da fazla rahatsız etmeden şöyle sizlere bir göstermek istiyorum. Sabah sporlarını yapıyorlar. Ortadaki bayağı ufak. Hiçbirisi bunların yetişkin değil galiba. En sağdaki biraz büyük gibi duruyor ama gene de çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. Arkadaşlar şöyle size etrafı göstereyim. Şöyle bir yukarıya doğru çıkalım buradan. Gerçekten bence nefes kesici bir manzara. Burası da 360 derece civardaki kasabaları görebileceğiniz. Mesela buraya verirsek yönümüzü Mount Me denilen yere doğru bakıyor oluyoruz. Fakat çok da bir şey görünmüyor açıkçası ama zaten çok uzak bu bahsedilen, burada yazılan. Şöyle bir manzarayı önce göstermek istiyorum.
Evet arkadaşlar, Glass House Mountains Lookout turumuzu tamamladık. Hareket etmeden önce haritamızı kontrol edelim. Yarım saatlik bir yolumuz var. Arkadaşlar kahvemizi söyledik. Çok güzel yerlere gideceğiz. Takipte kalın. Evet, kahvemiz geldi. Şimdi Glass House Mountain'dayız. Buradan nereye gidiyoruz? Melanie'ye gidiyoruz. Sunshine Coast'un bayağı tepelerinde olan, yine böyle tarihi bir kasaba. Saat kaç? Saat 6:30. 55 kilometrelik Blackwell Range. Buradayız şu anda. Brisbane'dan Sunshine Coast'a trenle gelmek istiyorsanız merkeze ulaşabileceğiniz tren istasyonlarından bir tanesi de burası. Buradan otobüslere biniyorsunuz. Otobüsler sizi Sunshine Coast'a götürüyor. Çok uzak değil. Abi çok güzel yapıyorlar bunlar buraları ya. Gerçekten bunlar bu işleri beceriyorlar. Bu tertip, düzen, şehircilik, doğayı koruma, doğaya saygı konusunda gerçekten inanılmazlar. Doğanın içine ev yapmıyorlar mı? Yapıyorlar ama bizdeki gibi talan etme durumu söz konusu değil yani. Buralarda aslında bir drone uçurulabilir mi? Evet arkadaşlar, kahvaltımız geldi. Melanie'deyiz. Kahvemiz, kahvaltımız, her şey çok güzel gidiyor. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle ekstradan bir yürüyüşe çıkıyoruz. Etrafı göstereceğim size. Dükkanlar daha yeni açılıyor.
Çoğu dükkan daha açılmamış gördüğünüz gibi. Theory, wouldn't it? I wanna hear this sound. What's in it? Is it a Monty Guzzi or something? Or it's a big V-twin, I isn't it? don't know. Nice. My boss had that. Have a good day. Evet. Enteresan bir cihaz gördük yolda. Bunu da sizlere gösterebilmiş oldum. Bir de şöyle yolun karşı tarafından bir yürüyelim. Bir bakalım orada ilgi çekici başka bir şeyler var mı? Ne güzel duruyor arabalar biz geçerken. Enteresan bir yermiş burası. Burayı ben hiç görmemiştim daha önce. Ama dükkanlar daha açık değil herhalde. Gremlin Grounds. Melanie Lane. Kafe içebiliriz aslında ama çok içtik bugün. Evet, tarihi kasabalarımızın bir tanesi de böyle ufak tatlı. Kahvaltımızı yaptık. Etrafta şöyle bir iki tur attık. Evleri göstereyim size. 2 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon civarı gidiyor. 4 oda, 2 banyo, 6 araç kapasiteli, 4009 metrekare, 1,5 milyondan başlıyor diyor teklifler. Güzel para. Artık ufak ufak motorumuza geri döneceğiz. Yine bir seyir tepesi buldum sizler için. Manzara gerçekten çok güzel. Kameraya nasıl görünüyor bilmiyorum ama yani gerçekten inanılmaz. Arkadaşlar şu anda Mary Cairncross Scenic Reserve'ündeyiz. Burası tam anlamıyla bir yağmur ormanı cenneti. Sıradan bir orman değil. Yüzlerce kuş türüne, birçok böyle değişik hayvana ev sahipliği yapan koruma altında bir bölge. Bakın arkadaşlar, ormana girmeden önce diyor, ayaklarınızı bir temizleyin diyor. Temizleyelim ayaklarımızı. Avustralya'nın yağmur ormanlarında yürüyüşümüze başladık. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Şimdi her şey çok güzeldi ama burada tabela yok. Sağa mı gideceğiz? Sola mı gideceğiz? İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Neyse. Hislerime güveniyorum. Buradan gidiyoruz.
Hadi bakalım. Maceraya devam. Evet arkadaşlar. Avustralya'nın yağmur ormanlarında kaybolduk. Gerçekten kaybolduk. Yine bir yavru kanguru. 1750'lerde böyleymiş. Şu anda böyle kalmış. Tekrar çeviriyoruz. Anasını ağlatmışız yani. Geçmiş olsun. Avustralya'nın yağmur ormanlarındayız. İnanılmaz yerlerdeyim. Gerçekten sizlerle bunları paylaşmak zorundayım. İnanılmaz bir yer. Gerçekten çok hoş. Montreal'e doğru ilerliyoruz. Burası da Lake Barroon. Sunshine Coast'a suyunu sağlayan baraj gölü. İçerisinde de şimdi birazdan göreceksiniz. Çok güzel, şık bir kafe var. Burada oturup mola verebilirsiniz. Göle karşı kahvenizi, çayınızı yudumlayabilirsiniz. Ya da yemeğinizi de yiyebilirsiniz. Benim şu anda çok fazla vaktim yok burada oturmak için. Biraz gölün etrafında görüntü kaydedip drone'la daha sonra yoluma devam edeceğim ama gerçekten çok güzel bir yer. Daha önce oturmuştum burada.
Ufak bir göl turunun ardından tekrar yola çıktım şimdi. Montville'e doğru ilerliyorum. Burası da çok güzel bir kasaba. Orayı da göstereceğim birazdan sizlere. Şu anda Montville'e vardık. Burada biraz yürüyüş yapıp etrafı gösterip daha sonra da bir güzel bir yer bulup öğle yemeğimi yemeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bir başka kasabada daha gezimize devam ediyoruz. Burası da Sunshine Coast'un Montville kasabası. Hediyelik eşya dükkanı zannedersem. Burada oturabiliriz ya. Gene enfes bir yemek bizi bekliyor. Lemon biraz chicken parma. Müthiş. Burası gördüğünüz gibi işte ufak şirin bir kasaba. Burada yine çok manzaralı bir kafe var. Hava maalesef bayağı kapalı olduğu için hiçbir şekilde manzarayı göremiyoruz. Ama normalde manzara gerçekten enfes. Montville sokak turumuz devam ediyor. Burada birçok sanat galerileri, el işi atölyeleri, bu tip şeyler bolca var. Buralarda yerleşim yaklaşık 1800'lü yılların sonunda başlamış. Yani o yüzden bayağı eski bir yer. Eski bir kasaba. Avrupa'dan esinlenilmiş. Enteresan bir yapıyla karşı karşıyayız. İn midir, cin midir, şeytan mıdır belli değil. Bayağı antikacı var buralarda. Bu kasabadaki turumuzun artık sonuna geldik. Motoruma varmak üzereyim. Yeni maceralara, yeni kasabalara doğru yol alacağız. Artık ufak ufak dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Bugün bayağı gezdik, dolandık. Bayağı da yolum var şu anda. Dönüyoruz dedik, güneş açtı ya, şansa bak. Otobana girmek üzereyim şimdi. Burada bir şey anlatacağım size. Avustralya'da otoban girişlerinde trafik lambaları var. Ve bu trafik lambaları çok kısa bir süre kırmızı yanıyor ve daha sonrasında hemen yeşile dönüyor.
Burada 1-2 saniye bekliyor araçlar. Ondan sonra otobana çıkıyor. Yani bu sayede özellikle yoğun saatlerde insanlar direkt böyle otobana dalmıyor. Yavaş yavaş giriyor. Trafik çok fazla sıkışmıyor. Özellikle otobana yeni giren araçlar yüzünden. Burada da yine Türkiye'de daha önce görmediğim bir uygulama var otobanlarda. Yerdeki okları görüyorsunuz. Bunları 2 tane ok işareti boşluk bırakacak şekilde giderseniz takip mesafesini korumuş oluyorsunuz. Herkes için çok daha güvenli bir yolculuk sağlamış oluyor. Yani işte ağaçları say, kuşları say, direkleri say, 2 saniye, 3 saniye, 5 saniye diye uğraşmak yok. 2 tane ok boşluk bırakacaksın. Tamam. Artık eve varmak üzereyim. Eğer videonun burasına kadar hala benimleyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Benim için mükemmel bir başlangıç olur. Bu arada eğer Brisbane veya civarında oturan arkadaşlar varsa bu videoyu izleyen bana mesaj atabilirler. Beraber başka maceralara çıkabiliriz. Hele özellikle motorunuz falan varsa o zaman çok daha efsane yerlere gidebiliriz. Yeni rotalar keşfedebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın.